Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Ayşe ben. Bugün yine sizden gelen istek üzerine tavşan kulak bone çalışıyor olacağız. Yapımı oldukça basit, göründüğünün aksine yapımı oldukça basit bir bone bu. Sizlerle beraber bütün ayrıntılarını yapacağız. Anlamadığınız noktaları yoruma yazabilirsiniz. Kalıpları da ayrıntılı olarak anlatıyorum. Bonenin kalıbı için alt uzunluğu 20 santim ve yüksekliği de 20 santim olan bir kare. Karenin köşegeni de 27,5. Bu kareyi kestikten sonra tek kenarını başlıyoruz yuvarlamaya. İki kenarı sivri, iki kenarı yuvarlak oluyor. Tavşan kulak için de 23 santim boyunda, 14 santim eninde bir dikdörtgene ihtiyacımız var. Kumaşımız penye. Esneyen tarafı burada. Önce 2'ye katlıyoruz. Sonra 4'e katlıyoruz kumaşı. Yani kalıbımızı 4 kat kumaşın üzerine koyuyoruz. Burada görüldüğü gibi 2 kat, sonra 2 katı tekrar katladık, 4 kat oldu. Bu da kalıbımız. 6-12 ay kalıbımız. Burası kumaş katı olan yer. Alt köşe kumaş katından gelecek. Kumaş katı aşağıda kumaş katında. Ve işaretliyoruz. Çift kat olan yerden makasla kesiyoruz. Yani bir yanı hala birleşik kumaşların. Buradan kesiyoruz. Bonenin kesimi işte bu kadar kolay. Bunu kenara ayırıyoruz ve tavşan kulağını kesiyoruz. Tavşan kulağı kesmek için 2 kat olmasına gerek yok. Ben 2 kat olarak kestim ama 2 kat kesmenize gerek yok. Daha sonra ben bunu 2'ye böleceğim. Ama siz sadece 14 santimi 23 santim tek kat bir kumaşla tavşan kulağı yapabilirsiniz. İki kat yaptım ama bunun ikisine birden ihtiyacım yok. O yüzden ortalarından kesiyorum. Yani benim de sonuç itibariyle 14 santim ve 23 santim boyunda bir dikdörtgenim olmuş oldu. Bu da demin kestiğimiz bonemiz. Bu iki parçayla fiyonklu bonemizi hazırlayacağız. Şimdi burada önemli olan, burası tersiydi kumaşımızın, düzünden dikeceğiz. Buradan tutuyorum, 2'ye ayırıyorum. Burayı yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. 2'ye ayırıyorum, uçlarını uçlarına getiriyorum. En kolay ayarlama yolu da şu ortasını üst üste getirmektir. Üst üste getirdim, katladım. Tabii ki kaymalar oluyor. Bu kaymaları tekrar düzeltiyorum. 4 katın aynı şekilde muntazam durması gerekiyor. Bakın gayet muntazam oldu şu anda. Bütün katlar üst üste. Kumaşın düzü. Düzünden önce burayı dikiyoruz, sonra boşluk bırakıyoruz ve aşağıya dikiyoruz. Bakın köşesinden başlıyorum dikmeye. Bakın bere bu, bone. Bu köşeden başlıyorum dikmeye. Ben özellikle beyaz iple diktim ki daha iyi görün diye. Ama siz kumaşınıza uygun bir renk iple dikerseniz tabii ki daha güzel olur. Çünkü içeride kalmayacak dikişler. Yani berenin içinde kalacak. İçini çevirdiğinizde dikişler gözüküyor olacak. Burayı dikiyoruz. Sonra kaldırıyorum. İpi kesmiyorum. Dikiş yeri, dikişim ayağımın hizasını alıyorum. Bu kadar bir boşluk gerekiyor çünkü bana. İpimi kesmeden tam dikişin hizasına getiriyorum ayağımın arka tarafını bu şekilde. Arayı dikmiyorum. Burada yine pekiştirme ile başlıyorum.
kayma olmaması gibi için en uçlarını elimle tutarak dikiyorum. Bakın dikişim bitti. Bir makasla bu kısımları düzeltiyorum. Çünkü kafaya değen kısım olacak. Çok fazla boşluk olmasın, rahatsız etmesin diye buraları kesiyorum. Bunu keserken oradaki ipimi de kesiyorum. İki tarafa da pekiştirme yaptığım için atmayacak. Sonra geliyorum. Buradaki fazlalığı da alıyorum. Bunu yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Ben daha düzgün olması için kesiyorum. Buraya overlockla da yapabilirsiniz. Böylece hiç kumaş gözükmez ama penye atma yapmadığı için overlock'a ben ihtiyaç duymuyorum. Şimdi bu şekilde ters çeviriyoruz. Şimdi tekrar gösteriyorum. Beremiz buydu. Dikişimiz ortada kalıyor. Tersini çeviriyorum. Aslında yüzünü çeviriyorum berenin. Bakın beremiz aslında bu. Ama tabii ki diğer şekle gelecek. Ortada da boş bıraktığımız yerde bir delik var. Bu delik bizim için önemli. Şimdi boneyi bir bırakıp tavşan kulağı alıyoruz. İkiye katlıyorum. Tavşan kulak videomuzu da buraya eklerim. Normal bant olarak tavşan kulak bantı nasıl yapabileceğinizin videosunu da sağ üstte görürsünüz. Şimdi burada ben tamamen göz kararı bir yuvarlama yapıyorum. Yine boşluk bırakmam lazım ki tersini döndüreceğim çünkü. Kumaşın tersi burası çünkü. Düzünü çevireceğim. Bu noktada ipim bittiği için göstermek adına devam ettim. Ama ipimi değiştirdikten sonra tam olarak şimdi görebilirsiniz. Tek seferde dikiyoruz. Bakın ne oldu? Yanlar yuvarlandı. Ortada boşluk kaldı. İpimi kesiyorum. Ortadaki boşluğun ipini. Ve yuvarladığım yerlerde yine yarım santim boşluk bırakarak fazlalığını alıyorum. Şimdi bıraktığım boşluktan tersini çeviriyorum. Daha doğrusu düzünü çeviriyorum. Boşluğu dikiyorum. Bıraktığım boşluğu dikiyorum. Kumaşın esneyen tarafını tabii ki boyuna getiriyoruz. Enine değil. Tavşan kulağımız hazır. Bonemiz de hazır. Şimdi bu ikisini nasıl birleştireceğiz? Bu kısımda bizim bıraktığımız delik bize yardımcı olacak. Tavşan kulağı bu delikten yarısına kadar aşağıya çekiyoruz. Ve yarısı dışarıda, yarısı içeride kalıyor. Burası önemli. Sonra elimizle bunu kaplıyoruz. Burada bir dikiş iğnesiyle de tutturabilirsiniz. Ama ben tutturma ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü tavşan kulağı düğümleyeceğiz. Şimdi büzdükten sonra altta kalan parçayı alıyorum. Üstte kalanla basit bir düğüm yapıyorum. Bakın işte bu kadar basit. Basit bir düğüm yaptım. Ve tavşan kulak bonemiz hazır oldu. Sizden gelen istek üzerine çektiğim bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Lütfen fikirlerinizi yorumda yazmayı, abone olmayı ve bizi desteklemeyi ihmal etmeyin.
Eğer dikişini merak ettiğiniz ürünler varsa bize yorumlarda yazarsanız çekmeye çalışırız videolarında. Hoşça kalın.